Merhaba gencolar. Şimdi Gelin Şelalesi'ne geldik. Gökbüvet'in bitiminde, yani o Gökbüvet'le Gelin'in ayrıldığı bir patika var. O patikadan üst taraftan gelirseniz Gökbüvet'e, suyun kenarından gelirseniz de Gelin Şelalesi'ne çıkıyor. Yani Gelin Şelalesi dedikleri alan da aslında böyle bir doğal havuz kıvamında. Şöyle göstereceğim şimdi size. Bir merdiveni var. Gördüğünüz gibi yukarısı şelale. Şöyle suyun kenarından geldik. Çok aslında bir yolu yok. Yani 2 dakika. Gökbüvet'e kıyasla aslında yolu neredeyse sıfır. Çünkü Gökbüvet'e giderken dağdan bayırdan açtık geldik. Yani burada çocuklu bir aile bile gelmiş, bakın rahat bir şekilde yüzüyorlar. Şimdi biz de o merdivenden çıkacağız. Bakacağız şelale nasıl. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu adamdaki azme hayranım ben ya. İlla o tepeye gidecek, oradan çekecek. Hayır arkadaş, aksiyon kameran var da her aksiyonun da içinde olman gerekmez ki. Sen olayı yanlış anlamışsın. Evet. Ya işte adam diyor drone'unun diyor, senin drone'unun diyor, ben kendim uçuyorum. Ne gerek var? Ama gerçekten şiir gibi bir yerdeyiz şu an. Değerli dostlar, Gelin Şelalesi'nde biraz mola verdik. Vallahi yorulduk ama oturduğumuz yer şöyle görüyorsunuz. Her tarafımızdan su akıyor. Şu karşıdaki arkadaşımızın, beyefendinin ve ailesinin yüzdüğü yerde Gelin Şelalesi olarak adlandırılıyor. Şelale kısmı küçük ama havuz kısmı muazzam. O kadar doğal ve temiz bir su görmedim. Gökbüvet'te mesela bence yüzemezsiniz. Çünkü su bir hayli derin ve dibinde ne olduğunu göremiyorsunuz. Çok ağaçlık bir alandan aktığı için her yer polen ve su, çok güzel bir rengi var ama içi gözükmüyor. Balık, börtü, böcek yani biraz fazla. Ama burasının içi bildiğiniz turkuaz renkte, suyu tertemiz ve çok da derin değil, böyle kademe kademe, sanırım artık su deldikçe, aktıkça orayı kendine bir kademeli havuz haline getirmiş. Mükemmel yani. Çocuk yüzüyor, az önce görmüşsünüzdür. Şimdi aile çok rahatsız olmasın diye video çekmedim. Yani karı koca, anne, çocuk gelmişler. Hani kimse rahatsız olmasın. Onlar biraz yüzsün. Drone'u göndereceğim. Şu an Recep de üst tarafı keşfe gitmişti. Yukarıdan yavaş yavaş gelmeye çalışıyor. Ya böyle çok zor bir yol gibi düşünmeyin. 2 aşamalı şu an Recep'in indiği yerden. Ama kaymıyor yani. Dümdüz beton kıvamında bir yer. Çok keyifli yani, buraya
kızımla, eşimle gelmeyi çok isterim. Hem ulaşımı çok kolay. Yani çok kolay dediğim tabii dümdüz bir yol değil ama kenardan, köşeden böyle 2 dakika içinde falan geldik. Yalnız şunu da söyleyeyim. Navigasyonda çıkmıyor arkadaşlar burası. Hiçbir şekilde uğraşmayın. Sanırım bir kurbağa geldi şu an. Vurik vurik vurik. Şimdi Ela olsa gideyim inceleyeyim derdi onu. Yani çok doğal, çok güzel bir ortam. Tabii böyle Gökbüvet biraz daha bakir olduğu için orada çok çöp falan görmemiştik ama maalesef burası biraz daha böyle düz ayak bir yer olduğundan her yer çöp. Giderken elimizden geldiği kadar götürmeye çalışacağız. İnşallah bir daha gelenler atmaz. 1 hour later. Hala yukarısı şansımıza boşalmadı, Kral Havuzu tarafı. Yani orayı size drone ile göstermeyi çok istiyorum. Şu an Recep gitti yukarıda, artık hani bir oradakilerle konuşayım, en azından bir görüntü alalım dedi. Çünkü birazdan döneceğiz artık. Yani saat şu an 3.30. Sabahın 9'undan beri buralardayız. Gelin Şelalesi'nin ulaşımı çok kolay. Sadece yine her zaman olduğu gibi navigasyon yanlış yol gösteriyor. Bizi itfaiyenin su almak için kullandığı bir patika yola çıkardı navigasyon. Oradan biraz yürüdük fakat yolun sonu gelmeyince fark ettik ki yanlış yerdeyiz. Tam döndüğümüz anda şansımıza 2 tane genç çocuğa denk geldik ve sorduğumuzda aslında Gelin Şelalesi Gökbüvet Şelalesi'ne giden yolun kenarında kalıyormuş, yani aynı hat üzerinde. Acı bir tecrübe oldu bizim için, yani bir dağa tırmandık neredeyse yürüyerek. Çok sıcak, sandalyemiz, çantalarımız çok ağır. Yani çantanın içinde ekipmanlar, fotoğraf makineleri falan var. Onlara da bir yandan zarar gelmesin diye uğraşıyoruz ama feci halde yandık. Şu an drone'u göndereceğim. Günah benden gitti. Çünkü olmayacak böyle. Hadi bakalım, uçuş zamanı. Take off. Şimdi arkadaşlar biz Gökbüvet'e de Gelin Şelalesi'ne de gittik. Akşamında artık dönüyoruz. Çok güzel bir aktivite oldu bizim için. Yabancı olan arkadaşlara yer tarif etme amaçlı bu bölümü yani çekiyorum. Önünüze arkadaşlar şöyle bir alan çıkıyor, bakın. Şurada bir su akıntısı var. Karşıya doğru giden bir yol var gibi gözüküyor ama o yolun bizle bir alakası yok. Kafamızı karıştıran konu o oldu. Şurada ağacın yanından bakın patika bir yol gidiyor içeriye şöyle. Buradan dümdüz patikadan devam ederseniz ve sonunda zaten patika yol bitiyor. Sizi suyun üzerine doğru ittiriyor.
Suyun üzerinden de işte taşlardan atlayarak devam ederseniz Gökbüvet'e gidiyor. Gelelim Gelin Şelalesi'ne. Burası biraz daha kolay. Gelin Şelalesi de arkadaşlar hiç yolunuzu bozmuyorsunuz. Aynen. Bakın patika yol burası. Suyun kenarından giden yol da şurası. Burası da Gelin Şelalesi'ne gidiyor. Bu Kral Havuzu gibi gördüğünüz bir alan burası aslında. Buradan 2 dakikalık bir yol var arkadaşlar. Çok kısa. Hemen oraya yolu yürüdükten sonra zaten sağ tarafta tepede merdiveni görüyorsunuz. Ki videolarda göreceksiniz. Yani lütfen şu köprüden karşıya geçip karşıya tırmanmayın. Çünkü navigasyon sizi oraya götürüyor. Orada herhangi bir şey yok. Gökbüvet için bu patikayı takip ediyoruz. Gelin Şelalesi için de gölün kenarından şu yolu takip ediyoruz. Gelin Şelalesi 3 dakika, Gökbüvet yaklaşık 30 dakika.